Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir tarif hazırladım ki her lokmasında lezzetini daha çok hissedeceğiniz ve lezzetine hayran kalacağınız, her zaman da yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifimize önce çikolata sosumuzu hazırlamakla başlayalım. Tavamın içine 2 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine bir paket hazır çikolata sosumu da ilave ediyorum. Çikolata sosunuzu üzerindeki yazan tarife göre hazırlayabilirsiniz. Ben de o şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve kıvam alana kadar hiç durmadan karıştırıp pişireceğim. Kıvam aldıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip ocağımın üzerinden alacağım. Çikolata sosum pişti. Şimdi tatlımızı hazırlayalım. Burada bir su bardağından biraz eksik şekerim var. Hemen tenceremin içine alıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla irmiğim var. İrmiğimi de alıyorum tenceremin içine. 2 su bardağı da sıkılmış portakal suyum var. Onu da alıyorum tenceremin içine. Ve karıştırıyorum. Şimdi ocağımın üzerine alıp pişireceğim. Şimdi orta ateşte sürekli karıştırıp kıvam almasını sağlayacağım. Yüksek ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. Eğer yüksek ateşte pişirirsek irmiğimiz portakal suyunu hemen çekerse çiğ kalır. Bunu da belirtmiş olayım. Kesinlikle bu püf noktasına dikkat edin. Evet, gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Hemen şöyle göstereyim. Hemen bu aşamada bir paket vanilya ilave edeceğim. Ve karıştıracağım. 1-2 dakika daha pişirip sonra ocağımın üzerinden alacağım. Hemen şöyle ocağımın üzerinden almadan son kıvamını göstereyim. Evet, tamam, şimdi ocağımın üzerinden alıyorum. Şimdi üzerine yapışacak şekilde bir buzluk poşeti kapatıyorum. Tamamen soğuduktan sonra tatlımın şeklini vereceğim. Evet, tatlım soğudu. Hemen üzerinden buzluk poşetimi alıyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Gördüğünüz gibi avucumun içinde yuvarlıyorum ve servis tabağımın içine alacağım. Elinize yapışırsa birazcık elinizi ıslatın arkadaşlar. Ben de birazcık elimi ıslatıyorum çünkü yapışıyor. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yuvarlayıp bitireceğim. Tatlım hazır arkadaşlar. Çikolatasını ve Antep fıstığını ilave ederken sizlere gösteremedim. Kamerayı açmaya unutmuşum. Bunu da belirtmiş olayım. Yani her birinin üzerine bir tatlı kaşığı çikolata ilave ettim ve Antep fıstığı ile de süsledim.
Sizler Antep fıstığı ile süslemek zorunda değilsiniz. Ben görseli güzel olsun diye süsledim. Hemen bunu da belirteyim. Tatlımızın üzerine arkadaşlar çikolata sosu kullanmak zorunda değilsiniz. Sade haliyle de tüketebilirsiniz. İnanın ki sade hali de çok güzel oluyor. Daha önce ben sade haliyle de yapıp misafirlerime ikram etmiştim. Gerçekten de çok beğenilmişti. Kesinlikle bu söylediğime güvenebilirsiniz. Ve çikolata yerine Hindistan cevizine de bulayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi hemen böyle iç dokusuna geçmek istiyorum. Hemen böyle bir parça alıyorum. Şöyle göstereyim çatalımın üzerinde de. Yani arkadaşlar kesinlikle çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. İnanın ki beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Ama bazı tariflerim var ki gerçekten de beklentimin üzerinde bir lezzet oluyor. Bu da onlardan birisi. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yani çikolatalı, çikolatasız her şekilde de yapsanız inanın ki çok güzel oluyor. Kesinlikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum, yapmanızı tavsiye ederim. Ben lezzetini çok beğeniyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kesinlikle bir kez yapıp bu tatlıya bir defa şans verin. Zaten sonra bağımlılık yapacak ve hep yapmak isteyeceksiniz. Kesinlikle. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Eğer tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.